Merhaba, Uyanışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni podcast'in duyurusunu yaparken "Kalfalık dönemine giriş yapılmıştır." yazmıştım. İşte bugün de bu işin ustalarından birini konuk ediyorum. Değerli Ahmet Yılmaz. Hoş geldin Ahmet. Ay, usta deme, utanıyorum ya. Benim için öylesin, o yüzden ben diyorum. Peki. Ki zaten şimdi bölüme Ahmet'in bendeki karşılığını, onu nasıl biliyorum, nasıl tanıyorum anlatarak başlamak istiyorum. Dikkatli dinleyicilerim, başlangıç bölümünün sonunda kendisine sebepleriyle birlikte teşekkür ettiğimi hatırlayacaktır. Ahmet ile 2024 yılında tanıştık ve benim için, yılın en büyük kazanımlarından biri oldu. Kendisine bunu daha önce de söyledim ama bugün herkese söylediğim gibi oldu. Kendisine ne hakkında danışırsam danışayım, geri dönüşleri hep net ve anlaşılır olmuştur. Netliği ve anlaşılır olmayı sever, bekler de. Sezgileri güçlüdür. Çok rahat, "Bunu bırak, bunda yürü." der. Çok beğenirse Japon selamı verir. Eee, her şeyi matematiğe oturtabilir ve bu bence, çok iyi bir kolaylaştırıcı olmasının da sebebi olabilir diye düşünüyorum. Pratikliği sever. Yaşama sevincini içinde barındıran, meraklı ve çalışmayı seven biridir diyebilirim. Yine çok yönlülüğü, düşünme tarzı, sağduyusu, ve kapsayıcılığıyla benim hayatımı zenginleştirdiğini söyleyebilirim. İlk konuğum olmasını da çok istemiştim. Oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum ve bitti. Ya, Duygu, sana bir şey söyleyeyim mi? Eee, böyle ilave edecek bir şeyim yok. Hepsi böyle tam içinden geldiği gibi ve kabul ettiğim şeylerdi. Kabul ediyorum, evet. Bu söylediklerini kabul ediyorum. Bunlar, beni şu anda gayet güzel anlattı. Kendimle ilgili bir şey söylememe lüzum kalmadı. Ne yapayım senin için? Go. O zaman hazırsan uyanış öykünü dinleyelim. Ben de çok merak ediyorum. Mikrofon sende. Peki. Şimdi uyanışla bir defa netlik dedin. Eee, tam gene kaşıdı beni. Ne kastettiğimizi bir defa daha, kendi anladığım şekilde söyleyeyim. Bu çok büyük bir farkındalık, değil mi Duygu? Hı hı. Bu geçmişte uzun zaman belki de inatla, belki de çok büyük bir zaafla, anlayamadığımız, tuhaf bir şekilde anlayamadığımız bir şeyi aniden anlama anına sen uyanış diyorsun, değil mi? Evet. Tamam. O zaman gel bunu zevkimle kendi kendime bunu bana, sorduğu zaman en içimden gelen neyi anlatayım diye düşündüğümde bir taneden fazla geldi aklıma. O zaman, gel bu konuda eli bol olayım. Sana bir tane değil, birkaç tane söyleyeyim Ay, uyanış anı daha hayatında. ne isterim, daha ne isterim. Zevkle dinleriz. Hemen. Bir defa bunların içinde en büyük, en etkileyici olanı, meslek seçimiydi. Şimdi, benim gençlik zamanımda dünya toz bulutuydu. Öyle bir, zamanda, biz meslek seçimi konusunda, ımm, daha kıttık, çok klasiktik ve babam avukattı. İyi bir avukattı. Mesleğini çok seven bir insandı, ve tek çocuğuna, bunu uygun buldu. Uygun buldu. Yani bu tesadüfen söylemedim bu lafı. O kadar uygun buldu ki Duygu, bana mesela, ımm, hukuk fakültesinde daha okuduğum yıllarda, bir yazıhane hazırladı. Hı Ciddi hı. ciddi. Böyle bir apartman katının giriş katında, eee, geniş bir, bildiğimiz kat, çok böyle merdivenle çıkılmayan, onu aldı, bir mimarla içi düzenlendi. Bu esnada o günün diliyle söyledim sana yazıhane diye. Yazıhane, hakikaten yani şaka maka. Ben bunu
O kadar doğal kabul ettim ki. Hatta kendi kendime, belki de o günlerde bunu bir şans, bir avantaj diye bile kabul ettim. Fakat çok kötü bir avukattım ya. Yani hiçbir zaman bunu çok böyle içimden gelmiyordu. Adliyede yapılıyordu sadece. Böyle danışmanlık o zaman çok istisnai bir şeydi. Şablondu yani. Çok böyle olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Bugün birçok insan çok güzel yapıyor bu işi. Dolayısıyla bu mesleğin bir günahı yok. Benim yüzümdendi bu. Hı Yani hı. yapamadım ve ne oldu biliyor musun? Meslek hayatımın başladıktan sonra beşinci yılının sonunda vazgeçtim. Eee, benim en pahalı uyanışım bu oldu. Ondan sonra kendime bambaşka bir yön çizdim. Daha böyle yöneticilikle ilgili, daha eğitimle ilgili sığındım yani, kaçtım buna. Bugünkü işte benim, insan kaynakları konusunun doğuşuydu bu. 45-50 sene öncesinden bahsediyoruz şu anda. Bütün hayatım boyunca da çok pahalı bir bedel ödedim. Çünkü insanlar bana, "Sen, insan kaynaklarından, sen yönetimden ne anlarsın? Sen bir hukukçusun." diye baktı. Bunu ispat etmek için 2 kat daha fazla çalışmam icap etti. Bu benim, en büyük uyanışlarımdan bir tanesidir. Birçok genç bana şu anda, böyle, imalı bir şekilde nasıl değiştirdi hukukçulardan bahsediyorum, genç hukukçulardan. "Neden değiştirdiniz, nasıl değiştirdiniz işinizi?" diyorlar. Bazılarının içinde bu, şey gömülü, "Ben de yapabilir miyim?" Hı hı. Sözü gömülü içinde ama ben bunu ona söyleyemem ki. Onun kendi kendine vakti gelince anlaması lazım. Bak bir tanesi buydu sana anlatmak istediğim. Bir tane daha söyleyeyim mi? Evet, çok isterim. Efendim, insan böyle çok böyle meslek hayatında bunaldığı dönemlerde ki çalışan herkesin alın yazısıdır bu, kaçılmaz. Böyle artık, köşeye sıkıştığın zamanlarda çok güzel bir can simidi var. O da hobi. Hatta iyi kazanıyorsan pahalı hobiler. Ve ben, bir dönem çok iş yemeğine çıkıldığı için kendimi, kötü anlamda söylemiyorum ama vallahi çakma Vedat Milor falan zannediyordum. Eee, bir o dönem, o dönemin, dergilerinde falan, küçük küçük yazılar yazmaya başladım mekânlarla ilgili, yediğim içtiğimle ilgili. Yazdıkça, kendime daha fazla böyle, bir paye biçtim. İyiyim galiba ben bu konuda falan diye. Bunca zaman geçtikten sonra bugünkü düşüncem ne biliyor musun? O benim için o gün, tamam can simidiymiş, fakat o bir hobi falan değil. O benim ya. O düpedüz benim yani. Benim yapmayı çok sevdiğim bir şey Hı ve hı. o başkasına anlatmakla ispat edilecek bir şey değil. Bu o yalnız yaşanması gereken bir şey. Kendi kendine o tadı almak yeterli. Ama bunu anlamam için yaklaşık şöyle bir 20 senecik falan geçmesi icap etti. Çok bir şey değilmiş diyeceğim ama epey bir şey. İnsanlar 20 sene kariyer yapıyorlar, değil mi? Ya, o gün bana denseydi, eee, "Ya, bırak, kendi zevkine bak, kendi hayatını yaşa, işte, o anını yaşa." denseydi, o anda bana belki de çok erken olacaktı. O yüzden de bu zımbırtının hakikaten çok vaktinin gelmesi lazım, senin bu uyanış dediğin şeyin. Hı hı. Hadi son bir tane daha söyleyeyim. Eee, ilişkilerde bu en zoru bu. İlişkilerde zor anları atlatmanın zamanlama ustalığı diye bir şey var Duygu. Imm, özellikle ters düşülen anlarda, böyle çok yakın, sevdiğin, etrafındaki, yakın çevrendeki insanlardan bahsediyorum. Hı hı. Bazı konularda aynı fikirde olmadığında şunu insan ayırt edemiyor. Ne zaman susmalıyım, ne zaman konuşmalıyım? Devam etmeliyim konuşmaya. Bir dönem şöyle zannettim. Imm, doğal bir şekilde ben de düşüncemi söylerim. Çok elime yüzüme bulaştırdığım, mahvettiğim zamanlar oldu. Ondan sonra
Arkasından bu defa tersi geldi, küskünlük. Peki, o zaman madem öyle, hiç söylememe, hiçbir şey söylememe lüzum yok. O anı atlatmak önemli dedim. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Yani kendi kendime şunu keşfettim. Böyle zamanlarda karşındaki hiç konuşmadığı zaman insana daha çıldırtıcı geliyor. O zaman, hangi anda o adım atılacak, hangi anda dâhil olunacak, konuşulacak, hangi anda bir şey söylenmeyecek ve o an atlatılacak, bu artık milisaniye hassasiyetinde bir konu. Bunu anlamak için de defalarca, o zor anı yaşamak lazım. Bu da bir çeşit bence uyanış. Al sana küçük bir buket. Uyanış buketi. Bir üçleme oldu ve hayatın farklı alanlarıyla ilgili de uyanışlar oldu. Çok teşekkür ederim. O zaman hızlı soru cevap bölümüyle devam edelim mi? Hazır mısın ona da? Go, go. Tamam. Ne yapmaktan asla bıkmazsın? Imm, tefekkür kelimesini çok Türkçe nasıl diyebilirim? Derin düşünce mi? Evet. Karşılar Hars sanki. Hah, Karşılar sanki diye düşünüyorum. ben de evet dedim. Al Tamam. cevap. En son ne zaman kahkaha attın? Ya, deli muamelesi yapmasın kimse ama yalnız başımayken kendi kendime bir şey hayal ettim. Gözümün önüne geldi bir şey. Galiba birkaç gün oldu. Ay, Çok güldüm yani, yalnız başıma. bu çok güzel bir şeymiş. Bence herkes yalnız başına gülmeli. Yalnız başına kahkaha atmalı. O böyle bedava bir şey bizim için yani. O yüzden, güzelmiş bu. Ruhun en çok nerede dinlenir? Bir iş gününün sonunda, yalnız başıma, eee, içkimi alıp, eee, böyle çok minik yudumlarla düşündüğüm anda. Hı hı. Peki, çocukken en çok sevdiğin oyun? Benim çocukluğum çok yalnız geçti, Duygu. O yüzden de kocaman bir evimizin bahçesi vardı. Bir portakal bahçesiydi evin arkasında. Orada, tek başıma hayalcilik oyunu. Hayal ederdim. Benim oyunum oydu. Peki. Şu an hangi şarkıyı duysan dans etmek istersin? Zaz'ın söylediği bir şey. Peki. Son soruya geçiyorum. Bu soru önceki podcast'im "Var olmakta az şey değil'den transfer ettiğim bir soru ve herkese soracağım. Hıı. Bu bölümün adı ne olsun? Düşünüyorum bir dakika. Minik, minik sessizlik olacak. Olacak. Eee, hayati uyanışlar bu. Yani şakası yok. Fazla ciddiydi söylediğim şeyler. Üçü de, çok ciddiydi. Onun için yaşamsaldı. Hadi öz Türkçe konuşalım. Yaşamsal uyanışlar. Pekâlâ, not edildi efendim. Güzel bir bölüm oldu. Sen ne dersin? Bundan daha samimi anlatamam. Daha ne yapayım? Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. O zaman dinleyicilerimize de diyoruz ki uyanışlarımız bol olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve konuğum olmak isterseniz bana her zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Benden de hoşça kalın.